Herkese selamlar. Bu videoda üretken yapay zeka araçlarını akademik süreçlerimizde nasıl kullanmalıyız? Bu konuyu ele alıyor olacağım. Yakın zamanda YÖK bir rehber yayınladı Mayıs 2024 itibariyle. Belki aramızda bilmeyenler olabilir. Bu rehberde aslında üretken yapay zeka araçlarının nasıl kullanılması gerektiğine dair YÖK bize temel bağlamlar sunuyor, önerilerde bulunuyor. Bu rehberi inceleyeceğiz ve üzerinden çeşitli kendi tecrübelerime dayanarak size yorumlarda bulunacağım. Evet, rehberin genel olarak söylediklerinden yol alarak ve kendi yorumlarımla birlikte size bir görselle süreci anlatmak istiyorum. Bilimsel araştırmalarda üretken yapay zeka kullanırken etik açıdan neler olabilir yorumlarla YÖK rehberini anlatmış olalım. Evet, burada bir temel uyarı aslında öne çıkıyor rehberde. Bu temel uyarı nedir? Hipotez geliştirme, veri yorumlama ve tartışma gibi özgün katkı gerektiren yerlerde bizim yapay zeka araçları, yani üretken yapay zeka denmiş ama yapay zeka araçları kullanmamız istenmiyor diyebiliriz. Bu bize temel esas olarak bir öneri rehberde. İkinci aşamada bilinçli kullanıcı olmamız bizden isteniyor. Burada bilinçli kullanıcı nasıl olur? 3 maddede şöyle ele alacak olursak, bir, algoritmalar. Yani evet, algoritmalar biraz teknik süreçler ama promptlar kullanabiliyoruz ve kullanım rehberleri var nasıl kullanacağımıza dair. Deneme yanılma yani yöntemiyle kendi tecrübelerimizle algoritmaların nasıl çalıştığına dair fikir sahibi olabiliriz ve bununla ilgili kaynaklar da okuyabiliriz. Nelerle eğitildiğine dair dil modellerini çok bilmiyoruz. Bu konuda belki biraz çok yeterli olamayabiliriz eğer kendimiz geliştirmediğimiz müddetçe. Ama potansiyel hataları yine deneme yanılma yöntemiyle, yani kendi deneyimlerimizle fark edebilmemiz mümkün. Olabildiğince denetlememiz gerekiyor tabii ki verileri bu aşamada. Evet, aslında rehberin bize en çok anlatmak istediği şey etik sorunlar. Yani etik ihlaller neler olabilir üretken yapay zeka kullanımında? Evet, sırayla ele alacak olursak burada şeffaflık ve hesap verebilirliğin öne çıktığını söyleyebilirim. Bir de gizlilik, mahremiyet. Şeffaflık, hesap verebilirlik derken yani burada bilim camiası bir konsensusa sahip artık. Üretken yapay zeka kullanıyorsak bunu açıklamamız gerekiyor her bilimsel ortamda. Ve bunun hesabını da vermemiz, yani nerede, hangi şeyde kullanıyoruz. Zaten dergilerde de artık görüyoruz. İşte hatta son kez bile hatırlatma yapıyorlar. İşte kullandınız mı? Nerede kullandınız? Bu nerelerde katkıları var? Bunu hesabını vermemiz gerekiyor. İkinci aşamada bilimsel doğruluk. Yani verilerimiz doğru mu? Üretken yapay zeka ürettik ve öyle copy paste yapıp bıraktık mı? Bunların hepsinin teyidini yapmamız gerekiyor. Burada bence temel noktalardan biri şu. Rehberi hazırladıkları süreçte muhtemelen ChatGPT'nin sahte yayınlar ürettiğine dair şeyleri bildiklerinden onları ele almışlar. Yani sahte yayınlar üretebilir demiş ChatGPT için. Dememiş tabii. Bunu üretken yapay zeka için demiş. ChatGPT evet, bunu yapıyordu ama artık web özelliği de geldi. Yani kaynağı size direkt referans olarak gösterebiliyor. Ben yine de yeterli bulmuyorum ve tavsiye de etmiyorum. Halen deneyimlerim o yeterli olmadığını gösteriyor. Literatür tarama konusunda özellikle ChatGPT'nin. Litmaps, Consensus gibi araçları zaten anlattım. O araçları da kanalımda görebilirsiniz. O araçlar çok daha nitelikli, çok daha kullanışlı araçlar. Çok farklı özelliklerin, fonksiyonlara sahipken böyle üretken yapay zeka araçlarında yani literatür taramayı çok önermiyorum. GPT'ler üzerinden evet okey ama normal üretken yapay zekada çok tavsiye ettiğimi söyleyemem. Üçüncü aşamada dürüstlük, özen. Yani bu araştırmayı yaptınız, bu bildiri, bu makaleyi, bu tezi yayınlayacaksınız ama gerçekten dürüst olun ve özen gösterin. Yani insan olarak katkınızı ortaya koymamız bizden isteniyor. Bunu yapay zekanın eline bırakmamamız gerektiğini altı çiziliyor diyebilirim. Dördüncü ilke adalet ve saygı, çok açılacak bir tarafının olduğunu düşünmüyorum. Ve beşinci de gizlilik ve mahremiyet. Bence çok önemli bir husus. Çünkü verilerimizin gizliliği maalesef, yani eğitim amaçlı sizin girdiğiniz verileri kullanabiliyor bu büyük dil modelleri. Bunu da seçenekler kısmından kaldırabilirsiniz ama kaldırmak yeterli mi? Açıkçası bence yeterli değil. Yine de siz tüm yapay zeka araçlarına kişisel veriler varsa, özel veriler varsa bu verileri gizleyerek, anonimleştirerek yüklemeniz burada temel dikkat edilmesi gereken noktalardan biri diyebilirim. Zaten dikkat edilmesi gerekenler diye de
özel bir bölüm yaptım. Üstünden geçilen şeyler açısından. Evet, bilinçli bir kullanıcı dedik. Veri kaynaklarını ve algoritmaları anlamak, çıktıları doğrulamak ve bilimsel kaynaklarla da aynı zamanda karşılaştırmak. Unutmayalım, temel uyarımızda da özgün araştırmanın özgün katkısını gerektiren hipotez geliştirme, veri yorumlama gibi aşamalarda kullanmamak, gizlilik ve veri koruma önlemlerini uygulamak, az evvelki söylediğim gibi tarafsız güvenilir verileri kullanmak, biasa dikkat etmek buradaki temel noktalar. Ve raporlama aşamasında hangi UEZ aracını, versiyonunu ve kullanım sürecinin açıkça rapor edilmesi gerektiği bize söyleniyor. Son olarak diyebilirim. Sonuç olarak UEZ kullanımında etik ilkelere dikkat etmemiz gerektiği bize söylenen şeyler. Tüm sonuçlar araştırmacı sorumluluğuna bırakılıyor burada. Yani eğer bir ihlal, bir etik olmayan durum tespit edilirse burada hiçbir sorumluluğun kabul edilmeyeceğini, tamamen araştırmacıya ait olduğunu söylüyor bize rehber. Bir görselle anlattım. Olabildiğince tabii ki detaylısını daha blog yazısında okuyabileceksiniz. Ama hemen devam ediyoruz. Önemli kritik sorular rehberin sonunda da yer alıyordu. Bu soruları da ele almak istedim. Evet, soru cevap yapıyoruz şimdi. En temel sorulardan devam edelim. Evet, bilimsel araştırmalarda UEZ kullanılabilir mi? Evet, ancak etik kurallara dikkat etmeliyiz ve her zaman denetimi sağlamak bizim elimizde sağlamalıyız. Bilimsel araştırmalarda hangi durumda UEZ kullanımı önerilmemektedir? Bunu söyledik. Üst düzey beceri, deneyim ve uzmanlık gerektiren alanlarda, yani hipotez, tartışma gibi durumlarda bunu kullanmamamız gerektiği bize söyleniyor. Bilimsel araştırmalarda UEZ kullanımı için sınır nedir? Bence güzel bir soru. Bu soruya da şöyle cevap veriyor rehber. Araştırmacı katkısının ortadan kaldırılıp kaldırmayacağı durumunu inceleyerek bu sonuca varmalıdır diyor. Araştırmacının katkısını ortadan kaldırıyorsa o zaman burada etik sorunlarla karşılaşmak mümkündür diyor bize rehber. Ve bilimsel araştırma ve yayında UEZ kullanımında veri etiği açısından nelere dikkat edilmelidir? Bakın maddelendirmiş burada da. Veri kaynağı ve verinin kullanım izni, veri gizliliği ve mahremiyet, veri taraflılığı yani bias diyebiliriz. UEZ halüsinasyonları, ChatGPT'den örnekler verdik. Veri güncelliği, veri güvenirliği ve fikri mülkiyet haklarına dikkat etmemiz isteniyor bizden. Etik kurul başvurusunda UEZ kullanımına ilgili çok güzel bence nokta bir atış olmuş ki bunun yapıldığını muhtemelen biliyorlar. Araştırma protokolünde diyorlar. Yani hani karşı tarafa etik kurula bunu bildirmeniz gerektiği, amacı, kapsamı ve niteliği konusunda bilgiler vermenizin boynumuzun borcu olduğunu bize söylüyorlar. UEZ kullanımının raporlanmasında nelere dikkat etmeliyiz? Hangi UEZ aracının ne zaman, çalışmanın hangi aşamasında ve yerinde kullanıldığı zaten belirtmemiz, versiyonu ile birlikte belirtmemiz isteniyor dedik. UEZ içerikleri akademik titizlik ve etik kurallara uygun olarak gözden geçirilmeli. İçerik kontrolü her zaman yapılmalı ve raporlanmalı diyor. İçeriklerin doğruluğu kullanıcının sorumluluğundadır. Bunu her zaman söyledik. İçerikler eleştirel olarak özellikle gözden geçirilmesi isteniyor. UEZ'den kaynaklanan potansiyel ön yargılar değerlendirmeli ve araştırmacılar tarafından onaylanmalıdır. Bu konuda bence uyanık olmak gerçekten önemli. Çünkü kullandığımız, yani bu açıdan bence araç çeşitliliği de çok önemli. Bir araca bağımlı kaldığınız zaman onun eğitim ve algoritmalarına maruz kalıyorsunuz. Belki de sadece batıdaki yazarlara atıf yapıyor olabilirsiniz. Doğudan, Asya'dan, ülkemizden herhangi bir yazara atıf yapmamak gibi. Yani burada algoritmaların nasıl çalıştığını bilmek tamamen sizin farkındalığınıza kalıyor. Bu açıdan da çeşitliliği önerebilirim sizler için. Rapor içeriğinin sonuçlarının ve argümanların sorumluluğunu da araştırmacılara ait olduğu söyleniyor. Ve mevzuat, son olarak mevzuatlarda hangilerini kapsıyor diye bize YÖK özellikle belirtmiş. Şu an için herhangi bir yönetmelik da bir şeyin olmadığını görüyoruz. Muhtemelen ilerleyen yıllarda bununla ilgili yönetmelik YÖK yayınlayabilir. Şu an için biz bir rehber görüyoruz. Evet, bakıyorsunuz burada KVKK kanunu en başta geliyor. Yani verilerin gizliliği, anonimleştirilmesi, kişisel verinin ortadan kaldırılması önemli dediğimiz gibi. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu referans direkt göstermişler. Fikir ve sanat eserleri kanunu görüyoruz.
lisans eğitim ve öğretim ve sınav yönetmeliğini görüyoruz. Yüksek öğretim kurumları bilimsel araştırma ve yayın etiği yönergesi, belki bu yönergenin içerisine de güncellenerek bunların eklendiğini ilerleyen zamanda göreceğiz. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Farkındalıklarınız, yani herkesin kullanım becerisi seviyesi farklı. Ben temel olarak konuyu ele almak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürlerinizi alırım. Herhangi bir konuda çeşitli içerikler gelmesini istiyorsanız onları da belirtebilirsiniz bana. Kendinize iyi bakın dostlar.